Ekonomide sağlam paranın önemi sağlam para, ekonomik istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynar. Sağlam para, etiketi olan, taşınabilir olduğu ve güvenilir bir şekilde kullanılabildiği sabit birimlerini ifade eder. Tarihsel olarak altın ve gümüş gibi değerli metaller sağlam para olarak kullanılmıştır. Bu metaller bölünebilir, dayanıklı, kolay ve sahteciliğe karşı korunaklı oldukları için sağlam para olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte son yıllarda blok zinciri teknolojisinin kripto para birimleri de sağlam para olarak değerlendirilmektedir. Ancak kripto para birimlerinin değerlerinin dalgalı olması ve karşılıklarının olmaması yayımlarını sorgulanabilir hale getirmektedir. Altın ve gümüş finansal olarak sağlam para olarak kullanıldı. Bu metaller değerlerinin sabit olması ve parçalanabilmesi nedeniyle para birimi olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte altın ve gümüşün fiyatları enflasyon ve para arzı gibi faktörlere bağlı olarak dalgalanabilir. Gümüş, özellikle son yıllarda enflasyonla mücadelede bir yatırım aracı olarak önem kazanmıştır. Gümüş, endüstriyel kullanımları nedeniyle talebin artmasıyla birlikte buna göre daha uygun fiyatlı bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Bu nedenle gümüş, sağlam para olarak kabul edilebilecek bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Tarihsel olarak sağlam para olarak kabul edilen diğer para birimleri arasında değerli kağıt para, hisse senetleri ve krediler yer almaktadır. Ancak bu birimler enflasyon ve diğer ekonomik faktörlere bağlı olarak değer kaybı yaşanabilir. Sağlam para, ekonomik istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynar. Bu nedenle hükümetler ve merkez bankaları ekonomik istikrarı sağlamak için para politikalarını belirlerken sağlam para politikalarını göz önünde bulundurmalıdır. Sağlam para biçimleri olarak kripto para birimleri ile altın, gümüşün karşılaştırılması, kripto para birimleri, onları geleneksel para birimlerinden ayıran benzersiz özellikler sunan yeni bir sağlam para biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Kripto para birimlerinin en önemli özelliklerinden biri merkezi olmayan yapılarıdır. Yani herhangi bir merkezi otorite veya hükümet tarafından kontrol edilmezler. Bu merkeziyetsizlik, işlemlerin blockchain adı verilen halka açık bir deftere kaydedilmesi nedeniyle daha fazla güvenlik ve şeffaflık sağlar. Ayrıca kripto para birimleri, geleneksel bankacılık sistemlerine kıyasla düşük ücretlerle hızlı ve verimli işlemler sunuyor. Ancak kripto para birimlerinin değişken doğası ve piyasa dalgalanmalarına karşı duyarlılığı onları riskli yatırımlara dönüştürebilir. Öte yandan altın ve gümüş yüzyıllardır sağlam para olarak kullanılmış, somut ve güvenilir bir değer saklama aracı olmuştur. Bu değerli metaller onları dayanıklı, nadir ve korozyona karşı dirençli kılan benzersiz fiziksel özelliklere sahiptir. Altın ve gümüşün de sınırlı arzı var ve bu da onları değerli mallar yapıyor. Ancak fiziki altın ve gümüşün depolanması ve taşınması maliyetli ve zahmetli olabileceği gibi değerleri de piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanabilmektedir. Kripto para birimleri ile altın gümüş karşılaştırıldığında her ikisinin de avantajları ve dezavantajları vardır. Kripto para birimleri hızlı ve verimli işlemler sunarken, altın ve gümüş somut değer ve sağlam para olarak uzun bir kullanım geçmişi sunuyor. Bununla birlikte kripto para birimleri oldukça değişkendir ve riskli yatırımlar olabilir. Altın ve gümüşün depolanması ve taşınması ise maliyetli olabilir. Son yıllarda gümüş, enflasyonun üzerinde performans gösterme potansiyeli nedeniyle bir yatırım seçeneği olarak ilgi görmeye başlamıştır. Enflasyon yükseldikçe kağıt paranın değeri düşebilir, gümüş gibi maddi varlıkların değeri ise artabilir. Genel olarak kripto para birimleri ile sağlam para olarak altın-gümüş arasındaki seçim sonuçta kişisel tercihe ve risk toleransına bağlıdır. Altın ve gümüşün enflasyondaki kazancı enflasyon, bir ekonomide mal ve hizmetlerin genel fiyat düzeyinde zaman içinde meydana gelen sürekli artış olarak tanımlanmaktadır. Enflasyon dönemlerinde fiyat para biriminin değeri düşme eğilimi gösterir ve bu da satın alma gücünün azalmasına yol açar. Tarih boyunca bronz, bakır, gümüş ve altın gibi değerli metaller, dayanıklılıkları, bölünebilmeleri ve sahteciliğe karşı dayanıklı olmaları nedeniyle para olarak kullanılmıştır. Altın ve gümüşün birlikte dolaşımda olduğu bimetalizm sistemlerinde altın genellikle gümüşten daha az bulunur ve daha değerlidir. Bu nedenle enflasyon dönemlerinde altın ve gümüş, fiyat para birimine kıyasla değer kazanma eğilimindedir. Tarihsel olarak altın ve gümüş,
enflasyon dönemlerinde iyi performans gösterdi ve çoğu zaman enflasyon oranını geride bıraktı. Örneğin altının fiyatı yılbaşından bu yana %75 oranında artarak yatırımcılara enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Gümüş aynı zamanda gümüş fiyatının 1971'de ons başına 1,29 dolardan 1980'de ons başına 49'a 45 dolara yükseldiği 1970'ler gibi enflasyonist dönemlerde de önemli artışlar gösterdi. Altın ve gümüşün enflasyon dönemlerindeki tarihsel performansı, bunların kıtlığı, dayanıklılığı ve gerçek değeri gibi çeşitli faktörlere bağlanabilir. Savaş dönemlerinde enflasyonun temel nedenlerinden biri para arzının genişlemesidir. Bir ülkenin Merkez Bankası altın standardına bağlı kalırsa, para arzı Merkez Bankası'nın elinde tuttuğu altın miktarıyla sınırlanır. Bu Merkez Bankası'nın daha fazla para basma kabiliyetini sınırlayarak enflasyon riskini azaltır. Buna karşılık fiyat para birimi herhangi bir fiziksel emtia tarafından desteklenmemektedir. Bu da merkez bankalarının para arzını artırmasını kolaylaştırarak enflasyona yol açmaktadır. Bitcoin gibi kripto para birimleri de enflasyona karşı potansiyel bir korunma aracı olarak altın ve gümüşle karşılaştırılıyor. Ancak kripto para birimlerinin enflasyon dönemlerindeki tarihsel performansı hala belirsizdir. Bu belirsizliğe rağmen altın ve gümüşün enflasyonist dönemlerdeki tarihsel performansı, bunların bir değer saklama aracı ve enflasyona karşı potansiyel bir korunma aracı olarak önemini vurgulamaktadır. Faydaları ve sınırlamaları avantajlar. Birincisi, sağlam para, kripto para birimleri ve altın, gümüş gibi değerli metaller, enflasyona karşı dirençli oldukları ve zaman içinde değerlerini korudukları için sağlam para olarak kabul edilir. İkincisi, çeşitlendirme. Hem kripto para birimleri hem de değerli metaller bir yatırım portföyünde çeşitlendirme fırsatı sunarak riskin yayılmasına ve potansiyel olarak getirilerin iyileştirilmesine yardımcı olur. Sınırlamalar. Birincisi, volatilite. Kripto para birimleri yüksek volatiliteleriyle bilinir. Bu da önemli fiyat dalgalanmalarına ve yatırımcılar için riske yol açabilir. Benzer şekilde altın ve gümüş fiyatları da genellikle kripto para birimlerinden daha az düzeyde olsa da oynaklığa maruz kalabilir. İkincisi, güvenlik kaygıları. Kripto para birimleri bilgisayar korsanlığı ve hırsızlık gibi güvenlik riskleriyle karşı karşıyayken fiziksel değerli metaller güvenli depolama ve sigorta gerektirebilir ve bu da sahip olmanın genel maliyetine ve karmaşıklığına katkıda bulunur. Çözümler. Birincisi, risk yönetimi. Yatırımcılar portföylerini çeşitlendirerek ve zararı durdurma emirleri belirlemek gibi risk yönetimi stratejilerini kullanarak kripto para birimlerinin oynaklığını azaltabilirler. İkincisi, güvenli depolama. Değerli metaller için güvenli depolama tesisleri kullanmak veya tahsis edilmiş depolamaya yatırım yapmak, hırsızlığa veya kaybolmaya karşı korunmaya yardımcı olabilir. Özetle, sağlam paranın önemi hem kripto para birimlerinde hem de altın ve gümüş gibi değerli metallerde açıkça görülüyor. Enflasyona karşı direnç ve yatırım portföylerini çeşitlendirmenin bir yolu. Bununla birlikte kripto para birimlerindeki yüksek volatilite ve hem kripto para birimleri hem de değerli metaller için güvenlik kaygıları bu sınırlamaları ele almak için risk yönetimi stratejilerini kullanabilen ve güvenli depolama yapabilen yatırımcılar tarafından dikkatle değerlendirilmelidir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.